Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir teknik analiz videosuyla karşınızdayım. Ben Ömer Faruk. Bugün XRP'de tam olarak 12 gün önce yapmış olduğum analizde nerelerin destek olacağını ve fiyatın nasıl aksiyon alacağını belirtmiş olduğum kısa bir videoyu izleyelim ve hemen analize başlayalım arkadaşlar. Ve bu bölümde de XRP'de 2.20'ler, 2.10'lar yani şuradaki seviyelerin destek olarak çalışabileceğini konuşabilirim arkadaşlar. Yani bu bölüm birinci olarak çizebileceğim yer. Düşüşlerde kullanacağım. İkinci olarak da burayı kullanabilirim. Bu bölümler benim için iki tane destek olarak çalıştırabileceğim yerler. Dün de canlı yayında söylediğim gibi XRP'de bu bölümde 618'den bir red yeme ihtimalini konuşmuştuk. Ve bu da 618'inden red yedi arkadaşlar. 618'in bu kadar önemli olmasının sebebini ilerleyen videolarda sizlere daha detaylı bir şekilde anlatabilirim. Bakın 382 bölgesi ve 286 bölgesine kadar da fiyatların kendi arasında bir formasyon oluşturarak düşüşünü göreceğiz. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz şu an için söylemiş olduğumuz buralardan düşüşün gelme ihtimalinin daha yüksek olduğunu, yükseliş beklemediğimi ve buradaki şu bölümlerin destek olarak çalışacağını, buradaki alacağı destekle fiyatın kendisini buraya kadar sert bir şekilde atabileceğini ve tekrardan bir düşüş senaryosunun aktif olabileceğini ben yaklaşık 12 gün önce burada sizlere belirttim. Fiyatın eğer ki daha yüksek yerlere gidebilmesi için de 4 dolar gibi yerlerde hedefleyebilmesi için bu 3.20'li bölümlerin özellikle kırılması gerekiyordu. Şu an için böyle bir durum yok. Sadece söylemiş olduğumuz desteğin doğru bir yerde çalışması ve sabredebilenlerin de bu şekilde bir kar alabilmesi bizim için gerçekten mutluluk verici arkadaşlar. Şimdi bu analizi kapatarak sizlere çok basit bir şekilde yapmış olduğum bir analiz vardı. O da bu bölümün çöp bir bölge olduğu. Bu bölümlerden fiyatın nerelere kırılırsa eğer o tarafın yön olduğunu belirtmiştik. 2.70, 2.60'larında devamlı hedef olduğunu konuşuyordum arkadaşlar. Buralardan kısa vadede şu bölümlerdeyken yaklaşık bir 4 gün önce düşüşlerin gelebilme ihtimaline karşılık da hazırlıklı olmamız gerektiğini, bunun da 2.10, 2.15 bandı aralığına kadar maksimum düşmesini öngörmüştüm. Fiyatların da nasıl aksiyonlar aldığını sizlere canlı yayınlarla da beraber arkadaşlar sık sık belirtmeye çalıştım. XRP özelinde yapmış olduğum bu analizde şimdi yeni bir analizin nasıl oluşacağını konuşalım istiyorum. Ve bu bölümde arkadaşlar şimdi XRP'de bizim asıl ana yapımızdaki bir düşen trend olduğunun farkındayız. Bu bizim için gerçekten önemli bir bölüm. Ve şuradaki orta bandında bizim için önemli bir direnç seviyesi olduğunun farkındasınız arkadaşlar. Bu bölümün geçilememesi 4-5 tane 4 saatlik mumun burada kendisini fiyatın orta bandından yukarıya atamaması, akabinden tekrardan fiyatın kendisini aşağıya doğru salması için bir sebep oluşturdu. O sıra Bitcoin'de de bir düşüşler geldi. Ve tabii ki Bitcoin'le beraber de hareket eden bir piyasada XRP'nin de kendisini bir düzeltmesi gerekirdi. Şimdi buradaki itkisel hareketin şöyle göstereyim sizlere. Yani bu bölümdeki 1, 2, 3, 4, 5 olabilecek bu hareketin 382'sinden destek alması gerekir 4 bölgesinin. Ve bakalım fiyat 4 bölgesinden destek almış mı 382 olarak. Ve burada 382'ye çok yakın bir yerden, yani çok yakın bir yerden fiyat tekrardan yukarıya doğru evrildi. Önemli olan bundan sonraki hareketlerde bizim şu yapıyı görmemiz gerekiyor. Aynı buradaki çizdiğim kırmızı yapı gibi şimdi buraya da yeni bir yapı çizeceğim. Ve bu bölümlerden XRP'nin nasıl bir aksiyon alması gerektiğini konuşacağız arkadaşlar. Burada yine sert bir çıkıştan sonra fiyat gene kendisini biraz daha bu şekilde buralarda konsolide ettikten sonra yukarıya sert bir atakla fiyat mumunu getirebilir. Bu yönü biz arkadaşlar takip etmekteyiz. Bu bölümlerdeki gelebilecek sert aksiyonlar, kırılımlar gerçekleşirse buradaki almış olduğumuz hedefler de yine kendisini 2.90 bandına kadar maksimum evirebilir diye düşünüyorum. Ve markette bu hafta marketin de biraz pozitif açılmasıyla fiyatlarda rahatlama görebiliriz. Ama şunu kesinlikle unutmayın. Ana trendimiz olan 80 bin dolar Bitcoin'deki hedef gelmediği takdirde bütün yükselişler çok sert bir şekilde düzeltmeye mahkum olabilir. Bitcoin buralarda 101 bin, 99 bin, 103 bin bandı gibi yerlerde fiyatlandığı zaman ve oradan da red yeme ihtimali başlarsa eğer bunların hepsi çok sert bir şekilde tekrardan aşağı gelirler arkadaşlar. Özellikle XRP'nin de 2.40'ları tekrardan test etmesini ben düşünmekteyim. İzleyeceğiz. Piyasaya göre nasıl hareketler almamız gerektiğine bakacağız. Ve yapmış olduğumuz senaryolar, kurgulamış olduğumuz senaryolar şu an için arkadaşlar birebir geliyor. Sadece
Bu hafta söylemiş olduğum gibi kapak fotoğrafında da gerçekten bir nefes tutulma durumu var. İnsanlar şu an bu hafta içinde belli bir şekilde yeni ataklar görecekler. Negatif veya pozitif. Ama artık fiyat için zaman daraldı arkadaşlar. Bu aralarda görülecek ataklar, yönler önemlidir. O yönlerin nereye gittikten sonraki hareketleri benim için daha önemlidir. Çünkü buradaki kırılımın marketin bu şekilde hareket etmesinden sonra nerede duracağını bulmak ve fiyatın oralardan nasıl short diyeceğini izlemek gerçekten benim için daha önemli. Buradaki çıkışı market sağladı, bitirişini de market getirecek ve biz o marketin nereden bitirdiğini, nerelerden sonlanacağını çok daha rahat bulabileceğiz. Şimdi dedikten sonra arkadaşlar Bitcoin analizine geçiyorum. Gelin beraber Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de de yapmış olduğumuz analizler bize tutarlı sonuçlar vermekte. Buradaki yükselişten sonra çizmiş olduğumuz destek direnç bizim için önemliydi. Bakın arkadaşlar, hala bu bölümü kullandı fiyat. Yaklaşık olarak biz bunu da 12-13 gün önce çizmiştik ve 12-13 gündür yapmış olduğumuz analiz hala tutarlı bir şekilde söylediğimiz yerlerin aralığında tutuyor kendisini fiyat. Ve nasıl evrilecek onu konuşacağız. Herkesin de şu an daha aşina olduğu gibi buradaki bir ABC senaryomuz vardı arkadaşlar. Bu bölümün de gerçekleşmesini bekliyoruz. Devamlı 102-103 bandı bizim için önemli diyoruz ve bu bölümlerden de fiyatın bir red yemesini hesaplıyorduk. Şimdi buralardan nasıl bir sonuca evrileceğiz onu kısaca söyleyeyim. Bakın, günlüğe çekmiyorum, önce haftalığa çekiyorum arkadaşlar. Yeni haftalık mum geldi. Ve yeni haftalık mumla bakın, geçen haftaki kapanıştan sonra 96.000'den sonra daha fiyat bir pozitif %1'lik %1.5'luk bir hareketle daha pozitif bir eğilime gösterdi. Şimdi haftalık olarak bekleyeceğimiz yerler yine benim birkaç önceki videoda söylemiş olduğum gibi şu bölüm arkadaşlar. Bakın, bu bölüm, bu haftalık kapanış bizim için çok önemli. Burası keskin bir seviye ve bunun üstüne çıkması durumunda da bu bölüm bizim için keskin bir seviye. Yani 101.300 ila 102.500 bizim için çok keskin bir seviyeler. Buraların bir daha test edilmesi ve buralardan tekrardan fiyatın red yemesi gerçekten ciddi satış baskısı yaratır bize. Çünkü hala yükselen tepe yapamıyoruz kapanış bazında. Yani mumlarda bir yükselen tepe var. Onu görebiliyoruz. Ama fiyatlarda kapanış bazında hala bir yükseliş trendi yok. Onu söyleyebilirim. Sadece pozitif bir emare olarak şunu görmekte fayda var. Bunu unutmamak gerekir. Bakın, alt band olarak 93.700 hala test edilmesine rağmen, bakın bu bölümde testler yapıldı. Buradaki test edilmesine rağmen fiyat bunun altında da bir haftalık kapanış yapmadı. Bu bizim için pozitif mi? Evet, pozitif. Yani buna negatif diyemeyiz. Nasıl ki buradaki senaryolarda konuşuyorsak altını da konuşmalıyız. Fiyatın şu iki alana hapsolduğunu fark ediyor musunuz arkadaşlar? Yani 94.500, 93.700 ve 102.500, 101.300. Bu aralığa fiyatın hapsolduğunu farkındasınızdır. Ve bu hapsolan fiyatta bu şekilde aylarca buralardan gitmeyeceğini ben size söyleyebilirim. Yani buralarda bu kadar tepe yapmış bir Bitcoin'de buraların bu kadar yatay bir hareketle geçilmeyeceğini çok rahat bir şekilde öngörebiliyorum. Ne bekliyorum? Burada arkadaşlar atak bekliyorum. Elliott Wave'e göre söylemiş olduğumuz C senaryomuz aktif ve buradaki düzeltmenin de hani nerelere kadar geleceğini, konsolide edebileceğini ya da edemeyeceğini konuşacağız. Bakın, gün gün ve hafta hafta ilerliyoruz. Ve analizlerimizde şu an için Bitcoin'de 140 bin, 150 bini de konuşmuyoruz. Öldük bittik 50 bini de konuşmuyoruz arkadaşlar. Ve kendimizin nerelerde nasıl pozisyon alabileceğimize odaklanmaya çalışıyoruz. Ve bunları söyledikten sonra günlük bazda bir gelin daha kısa bir şekilde bakalım. Şu analizimi kapatıyorum ve bu fiyat bu şekilde bir yerde hapsolmuşken günlük bazda nerede hapsolduğuna bakalım arkadaşlar. Şu bölümü görüyorsunuz, bakın. Bunu daha kalın bir şekilde çizeceğim. Rengini de kırmızı yapıyorum. Bakın, bu bölümde fiyat çok daha net bir hapsolmuş. Üstüne çıkıp kapanışlar yok. Bunun üst bandında burası olduğunu belirliyorum. Alt band olarak da fiyatta bu bölümü konuşabilirim. Bu bölümdeki kırmızı bölümlerde arkadaşlar fiyatın bakın kaç gündür 5'inden 17'sine kadar yaklaşık 2 haftadır ki ben bunu 2 hafta önceki söylemiş olduğum analizlerde Şubat'ın 20'sine kadar piyasada bir yataylık ve 20'sinden sonra da arkadaşlar fena bir şekilde bir tarafa patlayacağız. Şu anki öngörülerimiz
biraz daha yukarı yönlü C dalgasının oluşması ihtimaline yakın. Marketin ne dediğinin çok bir önemi var. Şu kırmızı bölümler aşıldı mı? Bakın siyahlar haftalıktı. Onları siliyorum. Şu an elimizde kaldı günlük arkadaşlar. Yani şu bölümün ben ne diyorum her zaman? Diyorum ki bu bölümde işlem almak yerine bu bölümü çöp diye nitelendirelim ve kapatalım. En güzel analiz marketin bize gösterdiği analizdir arkadaşlar. Market psikolojisini iyi okumak için de bunu yapmak lazımdır. Bakacağız. Fiyat şu an nerede arkadaşlar? Fiyat göremiyoruz. Bakın uzun zamandır göremiyoruz. Ve bu bizim için tehlikeli değil aslında. Yönü daha rahat gösterecek. Kırılım yönünü çok iyi bir şekilde gösterecek fiyat. 97.600 ile 98.000 bantlarından sonra fiyatta 95.200 ve 95.700 bölümü günlük bazda ne tarafa kırılırsa yönümüz o taraf olacak arkadaşlar. Fiyat çok sıkıştı. Büyük bir hareket geliyor. Onu da söyleyeyim. Bu kadar sıkışıklık 2 haftalık hareketten sonra anlık %5-10 arasında Bitcoin'de pump ya da dump gelebilir. Benim ihtimalim şu. Gelin onu size kısaca göstereyim. Elliott Wave olarak saymış olduğum bu bölümde bunlar kalsın, bunları diğer videolarda inceleyeceğiz tekrardan arkadaşlar. Bakın Elliott Wave senaryomuzda biz burayı bu şekilde kurguladık. Şimdi 4 saatliğe geleyim ve bu bölümde neler olabileceğini daha rahat anlayabiliyoruz. Bakın Elliott Wave'e göre B dalgasının oluşma yeri bu bölümlerdi ve oluştu. Şimdi C dalgasının oluşabileceği yerler devamlı söylediğim 99.000 ile başlayıp 103.000 aralığına kadar ki olan bir yer. Buralara kadar fiyat sert bir aksiyon gösterebilir. Bunu göstermesi doğaldır arkadaşlar. Ama ne zaman ki biz fiyatta 93.000'in kırıldığını görürsek o zaman bizim C dalgamızın burada 98.900'leri aşamadığı için kısa bir C dalgası olarak kalacağını düşünürüz ve bundan sonraki senaryoda da 80.000 olan ana trendimizin buralardan geleceğini beklemeye başlarız. Ve çok büyük bir sıkışma var. Bu sıkışmayı izlemek bizim için çok önemli. Bitcoin'de terste değiliz, bir şey değiliz, rahatız ve adım adım ilerliyoruz. Bunu yapıyor olmak gerçekten arkadaşlar markete daha rahat bir psikolojiyle bakmayı sağlıyor. Şu an insanlar ne olacak acaba'yı konuşurken bizim senaryomuz şu an için daha hazır arkadaşlar. İki senaryoya da odaklıyız. Marketin ne tarafa kırılım gerçekleştireceği %80 bu hafta içinde belli olacak. Ve bu hafta içindeki gelecek aksiyonlarla beraber de yeni videolarla ve çarşamba günü yapacağım canlı yayınla da sizlerle oturup bunu derinlemesine tekrardan konuşacağız. Telegram kanalını kuruyorum arkadaşlar. Bu videonun altına link atacağım. O videonun altındaki de Telegram linkinden kanala giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra gelin bir Pepe'ye bakalım. Evet arkadaşlar, Pepe senaryomuz da bu şekildeydi. Buradaki trende bir düştükten sonraki bir çıkış dalgası olacağını konuşmuştuk. Bu bölümdeki bir çıkış dalgasının içindeyiz arkadaşlar. Doğru yönü hala bulmakta ısrarlıyız. Çok şükür diyelim buna. Ve bu bölümlerde fiyatın kendisini 0.11 kanalın içine tekrardan atması iyi bir hareket olabilir. Bu senaryonun bu bölümündeki yönünü çalıştırıyoruz arkadaşlar ve bu yönün çalışmaya başladı. Önemli olan nerelerden short diyebileceği. Şimdi gelin kısa bir şekilde onu size göstereyim. Evet arkadaşlar, buradaki potansiyel short yerlerini nasıl konuşabiliriz? Onu da bu şekilde bir Fibonacci seviyeleriyle, düzeltmeleriyle bulmaya çalışacağız. Bakın. Şimdi günlük bazdaki bu düşen trendde fiyat 236'dan ilk reddini yaşadı. Ve ilk başta aslında yaklaşamadı ama yine bir red yemişti. Burada direkt bu sayıdan red yedi ve hala gelmeye istekli. Pepe bize ne söylüyor? Bence Pepe diyor ki ben 382 bölgesini burayı kırdığım dakika hedeflerim diyor. Yani orası da 0.013 dolar seviyeleri. Bu bölümlere Pepe'nin gelme ihtimali, sert bir şekilde gelme ihtimali vardır. Ama bu sert çıkışta muhtemelen 382'den tekrardan kendini bu bölüme itebilir. Bu bölümleri konuşuyorken arkadaşlar long short tavsiyesi vermiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Yani oluşabilecek, gelişebilecek aksiyonlar neler olabilir? Bunların yorumlarını yapıyorum. Elliott Wave stratejisi sayesinde de şunu söyleyebilirim. Buradaki düzeltmeyle beraber fiyat 0.11 bölümünü buradaki aşarsa 236 direncini çok rahat bir şekilde kendisini 382 bölümüne atmayı deneyecektir. O da bize yaklaşık olarak buradan nasıl bir kar hedefletir geçerse eğer bu da %20'lik bir artışa denk geliyor arkadaşlar. O da şuradaki mumun bizim için ilk baştaki direnç olacağı yer olarak söyleyebilirim bu bölümü.
Fiyat buralardan yani 13 ila 14,5 bantlarından fiyatın bir ilk tepkisinin gelme ihtimali var. Sonrasında arkadaşlar yeni videolarda zaten canlı yayınlarda beraber konuşacağız. Bunu da söyledikten sonra kısaca bir AVAX'a bakacağım. AVAX'ta da fiyatlar güzel bir şekilde ilerliyor. Bakın AVAX'ta da sizler şunu çok rahat görebiliyorsunuz değil mi? Günlük bazda fiyat nasıl sıkıştı? Aynı Bitcoin'deki gibi. Bakın net yaklaşık 4'ünden beri Şubat'ın fiyat 26.300 ile 24.400 arasında kapanış yapan bir günlük mumlara sahip. Bu bize neyi gösteriyor? Bu bize net bir şekilde arkadaşlar fiyatın sert bir şekilde gene kırılım yapacağını hissettiriyor arkadaşlar. Buradaki gelebilecek düzeltme seviyelerini biz bir önceki videoda canlı yayınlarda 30-31 bantlarının olabileceğini söylüyorduk. Eğer ki pozitife evrilirse fiyat. Ama fiyat öncelikle aşması gereken yerler 28-29'lar arkadaşlar. Şu bölümler aşılmadan arkadaşlar fiyatın yükselmesi biraz daha zordur. Ama gelin bir de buna Elliott Wave metoduyla tekrardan bir bakalım. Düzeltmesinde aynı Pepe'deki gibi arkadaşlar 236 yani 26.700'lerin üstüne bir kapanış yok. Hala bir direnç olarak görünüyor ve belli bir yere sıkıştı. Fiyatın biz ne yapıyoruz? Bunu 4 saatliğe çekiyoruz. Bunları siliyoruz. Bizim AVAX'ta ta buralarda yapmış olduğumuz bir yer vardı. Diyorduk ki biz bu bölüme çöp bölüm. Fiyat nereye kırar, nasıl hareketlenirse biz o şekilde bakacağız. Fiyatın girdiği yer burası, bu çöp bölümüne çıktığı yer burası. Demek ki yön aşağı. Ve bunu çok basit bir şekilde gösterdik. Ve buradaki bu düşüşlerden de arkadaşlar ciddi anlamda korunduk. Tam aksine güzel bir şekilde ters işlem açarak piyasaya shortlayarak burada güzel karlar da elde ettik yani. Ve şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Aynı buradaki senaryonun şurada da bir karşılığı var. Bakın burada da böyle bir karşılığı var. Tamam mı? Fiyatın bu bölümünü komple çöp olarak nitelendirebiliriz. Ve bu çöp olarak nitelendirdiğimiz yerden aynı Bitcoin'deki gibi sıkışmış fiyat kendisini nereye evirecek onu göreceğiz. Buradan short deriz, long çıkar. Long deriz, short çıkar. Ne yapacağız? Marketin vermiş olduğu karar ne? Burada ne yapacağız? Buradaki psikoloji neyi gösteriyor bize? Muhtemelen burada bir çıkış hareketini bize gösterecekler. Ufak bir retestten sonra son hareket. Tekrardan aşağıya devam edebiliriz. Ama bu hareket yataylayarak da bu şekilde kalırsa burada akabinden yükselişi çok sert gene AVAX yaşatabilir bize. Bunlar uzun vadeli işler. Bunlar 3-4 aylık senaryolar. Ama ilk göreceğimiz hareket ne olacak? Bu çöp bölge dediğimiz yerden yukarı mı çıkacak? Yoksa fiyat buradan aşağı mı inecek? Fiyat bunu bize göstersin arkadaşlar. Arkamıza yaslanalım, rahat bir şekilde piyasayı izleyelim. Yukarı gelebilecek 27.5'ların kırılımıyla fiyatın bu bölümden çıkacağını net düşünebilirim. Ve 27'den çıkacak bu hareketle de şuradaki düşüş yapmış olduğu kanalın orta bandının da geçileceğini tahmin ediyorum. Bunu bir kenara çekeyim. Bakın 27 dolarları kırarsa orta band kırılır. Ve buradaki güçlü volatil bir hareketle de beraber üst bantlar yani 31'leri hedef olacaktır. Kısaca AVAX için düşüncem de bu. Bu çöp bölgeyi buraya koyalım. Kanalımızda böyle kalsın. Fiyat bize ne yapacağını anlatsın arkadaşlar. Rahat bir şekilde piyasaya nasıl bakılır? Piyasanın yönleri nasıl bir şekilde analiz edilir? Bunları izlediniz arkadaşlar. Yapmış olduğum bu analizleri beğeniyorsanız yorumlarda teşekkürler yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız teşekkür ederim şimdiden hepinize. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.